Merhaba hanımlar, harika bir buket battaniyeyi anlattım. Çok güzel oldu. Hem küpe çiçekli hem güllü anlatmaya çalıştım çiçeklerini. Krem rengi kullandım. Kullandığım ip anti peeling özellikli bir ip. Toplamda 3,5 ip gitti. Ben biraz küçük yaptım. Toplamda en genişliği 82-83 santim çapında. Şimdi hanımlar toplamda işte 4 tane ip kullanırsanız 90 santim olur. 5 tane ip kullanırsanız birebir olur diye tahmin ediyorum. Kullandığım tığ numarası da makasım düştü. 3 milim tığ. Eğer daha sıkı bir battaniye istiyorsanız mutlaka 2,5 milim tığ kullanın. Ben biraz çabuk bitsin diye 3 milim tığ kullandım. Çünkü ben bunu kızıma yaptım. Çiçekleri için de 2 ton kullandığım için bakın bu kadar tam ip kullandım ki iplerin ne kadar kaldığını görün diye. Yeşil ipten de bu kadar kaldı. Şimdi mutlaka çiçekler için 2 tane ip almanız lazım. Yetmeyebilir. Çünkü ben küçük minik olan boyutu yaptım. Zaten videonun sonunda bir büyük boyutu var, bir küçük boyutu var, bir de gül yapılışı var. Onları güzelce anlatmaya çalıştım hanımlar. Bu şekilde bir de buradaki mutlaka detayları iyi dinleyin. Arttırma detayları tamamen kendi tekniğimle anlatmaya çalıştım. Hiçbir şekilde buradaki çizginin yan ve sağ sola kaymadığını fark edeceksiniz. Dikkatli örersiniz. Hiç hata yapmadan muntazam bir şekilde yaparsınız hanımlar. 3 numara ile ördüğüm için zaten anlaşılıyor. Örgümüz biraz delikli gibi. Ama siz dilerseniz 2,5 milim tığ ile örerseniz daha muntazam bir örgü düşürürsünüz. Eğer eliniz çok sıkıysa 3 milim tığ ile de örebilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi hanımlar battaniyenin önce orta göbeğini yapacağız bildiğiniz üzere. Toplam 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, şunu böyle çekelim. 2, 3, 4, 5. Şimdi ilk birinci zincirden girdik. Tel aldım, direkt çıkış yaptım. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu halkanın içine, bakın buradaki halkanın içine toplam 14 adet trabzan yapacağız. İkili çıkarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12, 13 ve 14. Şimdi sayalım yine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Geldik ilk birinci trabzanın birit noktasından battım. Tel aldım, direkt çıkış yaptım. Şimdi şunu şöyle yapalım biraz. Uzaklaştırdığımızda daha iyi oluyor galiba. Şimdi bu 14 trabzanın tepelerine ikişer ikişer batarak toplamda 28 tane trabzan yapacağız. Bakın. Trabzanın birit noktalarına batıyorum. Tepe noktaları, boşluğa batmıyorsunuz. Bak ikişer ikişer batıyorum. İkinci sıradayım. Bakın bu şekilde 2 2 batarak devam ediyorum. Toplam 28 tane trabzan olacak. Şimdi buradaki sıraları tamamlayıp 3. sıraya geçeceğiz. Evet, tamamladık.
Şimdi burayı birleştiriyoruz. Burayı çok iyi. Lütfen dinleyin atlamadan. Şimdi tel aldım. İlk bakın battığım yer trabzanın bakın orta göbek kısmından girdim, boşluktan tel aldım. Çıktım. Şimdi normal bir trabzan bakın tepeye battım. Şimdi geldim bakın. Tepe burası ya, hemen yanındaki trabzanın göbeğinden girdim, tel aldım. Hemen yanındaki sıradaki birit noktasına batarak trabzan yaptım. Bu şekilde komple sırayı yapıyoruz. Toplam zaten öndeki trabzanlar 14 tane olacak. Arkadakiler de 14. Toplam 28. Şu an fark ettiyseniz hiç artırma yapmıyorum. Şu an örneği kuruyorum. Şimdi buradaki sırayı bitirip gelelim. Şimdi hanımlar, burası çok önemli. Bakın. Toplam önde aldığım trabzan 14 tane. Arkadakiler normal düz battığımda 14 tane olacak. Şimdi önden başladığım için normal düzle bitirmem lazım. Bakın ön, şimdi buraya düz yapıp durumu eşitliyorum. Bakın düz, ön, düz, ön. Bu şekilde ayarlamanız lazım. Yani şu iki tane ön yan yana asla gelmemeli. Yani sayın mutlaka. Önden 4 tane olacak, 14 tane olacak. Normal düzden de 14 tane olacak. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Şimdi direkt önden aldığımız için bakın öndekini önden aldım. Şimdi düz trabzan var ya, onun tepesine battım. 2 tane aynı noktaya trabzan yapıyorum. 2 tane, bu kadar. Şimdi ne var önümde? Önden gelen bir trabzan. Önden aldım. Düz trabzanın tepe noktasına 2 tane. 1 2 önden aldım. Düz trabzan. Önden aldım. Bakın bu şekilde örneğin 1 2 3. sırasını, pardon, 4. sırasını gidiyoruz. Şimdi düz yapmıştım. Önden aldım. Şimdi 2 tane yapıyorum. 1 ve 2 önden aldım. 1 ve 2. Şimdi buradaki sıraları komple yapıp geliyorum. Evet, geldik. Bakın 2 tane yaptım. Şimdi birleştiriyorum. 2 zincir çektim. Şimdi geçiyoruz 5. sıraya. 5. sırada normal örüyoruz. Şimdi normal derken artırma yapmayacağız. 6. sırada artırma yapacağız. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bakın 2 tane trabzan yaptık ya. Onların tepelerine bir batıyorum. Şimdi önden aldım. Şimdi geldik. Tekrar tepelere sadece birer birer battım. Öndeki trabzanı önden alıyorum. Eyvah, ipim.
Şimdi önden tepeye batıyorum. Şunu şöyle yapalım. Bu şekilde 5. sırayı da gitmiş oluyoruz. Altıncı sırada artırma yapacağız. Bu artırmalara çok dikkat etmeniz gerekli hanımlar. Çünkü yanlış yaparsanız örneğiniz kayar. En kolay teknikle size bu battaniyeyi anlatmaya çalışıyorum. Tamamen kendim kurdum bu sayıları, ölçüleri. Hani başkaları hangi ölçüde nasıl yapıyor bilmiyorum. Evet. Şimdi burayı geliyorum. Buraya kadar bitirelim. Evet, geldik. Biraz uzaklaştıralım. Şimdi 2 tane yaptık. Hemen geldik. Tepe noktasına battık. Çıkış yaptık. 2 zincir çekiyorum. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. 6. sırada artırma yapacağız hanımlar. Şimdi şu an hemen kontrol ediyorum yanlış yapmamak için. Evet. Şimdi hanımlar, buradaki tekniği şu şekilde anlatmak istiyorum. Burayı lütfen çok iyi dinleyin. Bakın, öndeki trabzanı aldım. 1, değil mi? Şimdi hemen buraya yanındaki birit noktasına battım. 1 ve 2. Artırmamı yaptım. Şimdi geldim. Bu birit noktasına bir tane batıyorum. Şimdi geldim. Bakın. Bu öndeki trabzanın birit noktasına bir tane battım. Şimdi tekrar bakın. Şu trabzanın orta göbeğinden girdim. Lastiği aldım. Aslında burada bir tane trabzandan 2 tane tepe çıkarttım. Şimdi geldim. Aynı şekilde 2 2 yaptım, 1 yaptım. Şimdi geldik, bakın lastik yeri, öndeki lastik. Onun tepesine batıyorum. Şimdi buradan da geldim, buraya battım. Bu şekilde artırmayı fazla büyütmeden, bollamadan, hani böyle marullanma diyorlar. Marullanma olmadan bu teknikle modeli büyüteceğiz. Bundan sonra hep bu işlemi yapacağız hanımlar. Bakın. Şimdi geldik. Şuraya 2 tane. Buraya 1 tane. Geldik tepe noktasına. 1. Bakın, önden olduğu için önden aldığımız trabzanın tepe noktasına battık. Ama bu öndeki lastiğin karnından girdik. Lastik gibi form yaptık. Bu teknikle bu sırayı tamamlayalım. 2, bakın boşluğa 1, boşluk derken tepeye. Şimdi geldik. Evet. Şimdi bu 6. sırayı da 6'da mıyız acaba? Kaçtayız? Ben de karıştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6. sırayı da geliyorsunuz. Buraya kadar bitiriyorum. Şimdi hanımlar, bakın geldik köşeye, tamam mı? Aynı şekilde bu köşeye de bakın 2 tane yaptık. 1 yaptık. Aynı şekilde bunun zaten lastiği önceden yaptık. Hemen dibine batıyoruz. Şuradan dibine battım. Şimdi geldim. Birleştirdim. Şimdi hanımlar, 7. sırada artırma yapmayacağız. Şimdi şu şekilde anlatmak istiyorum. 6'da çift yaptık.
7 de tek. 8 çift. 9 tek. 10 çift. 11 tek. Çift sayılarda arttırma yapacağız. Tekli sayılarda arttırma yapmayacağız. Battaniyenizin büyüklüğü, şekli ne kadar istiyorsanız bir arttırma, diğer sırada arttırma olmayacak. Şimdi bak, geldik bu sıraya. Artırma yapmayacağız. Önden aldım. Geldim hemen buraya, normalde 2 tane yapıyordum. 1 batıyorum. Başka bir işlem yok. Şimdi devam ediyorum. Pardon, lastiği görmedim. Şimdi hem telefondan size gösterirken kaçırdım burayı. Şimdi bakın. Önden aldım. Değil mi? 1. Hemen geldim. 1 battım buraya. 1 battım. 1 battım. Şimdi şuraya da 1 batıyorum. Bakın, normalde artırma yapsaydım tepeye batacaktım. Bu sefer batmıyorum. Çünkü arttırmayacağım bu sırada. Yani bir sıra artırma olacak. Bir sıra artırma olmayacak. 1. Bakın, battım. Geliyorum. Şimdi bakın. Geldik. Göbekten yaptım. Bakın, artırma yapmadım. Devam edelim. Şimdi geldik göbekten. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım hanımlar. Diğer sırada çift yapacağız. Göstereceğim yine. Yani bundan sonra aynı bir çift gideceğiz, bir tek gideceğiz. Battaniyenin büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız ona göre örmeye devam edeceksiniz bu teknikle. Eğer her sıra arttırma yaparsanız bu battaniye güzel olmaz. Böyle marullanır, kötü durur. Düz bir şekilde olmaz. Bakın, çok dikkat edin. Çünkü eğer sayılarda farklılık olursa bu battaniyelerin çizgileri arasında genişlik açıları farklı farklı olur. Biri geniş olur, biri dar olur. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi geliyorsunuz, komple burayı yapalım. Ondan sonra diğer sıraya arttırmaya geçiyoruz. Geldik. Bakın, buraya batıyorum. Arttırma yaptığımda buraya batmıştım. Bunun tepesine batmıştım. Bir dibine batmıştım ama batmıyorum. Çünkü tekli sıradayız. Şimdi geldim. Birleştirdim. 2 zincir çektim. Şimdi çift arttırma sırasına giriyoruz. Bundan sonra bu şekilde battaniyeyi örüyorsunuz. Büyütüyorsunuz. Ben toplam 3,5-4 ip kullandım. Şimdi şöyle bakın, arttırma için 2 tane battım. Trabzana şimdi 1 1. Şimdi ne yapıyordum? Bu önden aldığım trabzanın birit noktasına battım. Şimdi hemen karnından, boşluğundan girdim. Önden aldım. Tekrar bakın. Aynı çift batıyorum. Şimdi tek bu da tek. Şimdi geldik lastik yerine. Buraya 1 batıyorum. Önden alıp ve bitiriyorum. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Bakın, bu şekilde battaniyeyi zemini kurmuş oluyoruz. Şimdi buraya devam edelim. Burayı da göstereyim. 2 1 1. Şimdi tepeye batıyorum ve ortadan alıyorum.
Evet. Bakın teki bitirdik. Şimdi çift sıraya geldik. Bu çift sırasında bitirelim. Teki de tekrar gösterip artık büyütmeyi anlamışsınızdır. Şimdi ördüğüm parçayı göstereceğim. Şimdi hanımlar bakın geldik. Çifte olduğumuz için şuraya batıyorum. Çünkü çift olduğu için şimdi geldim, bitirdim. 2 zincir çektim. Şimdi tek sırasını yapıyorum. Bu şekilde hanımlar artık bundan sonra model böyle büyüyor. Artık diğer sıraları göstermeme gerek yok. Aynı işlemleri bu şekilde tekrarlayacaksınız. Bakın bir battım. Devam ediyorum. Düz 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 örüyorum tek tek tek. Geldik. Bakın. Karıştırmayın. Bak bu trabzan. Öndeki olan parça bu. Öndeki parçayı buradan önden aldım ve bu şekilde devam ediyorum büyütmeye. Bu şekilde. Şimdi ördüğüm parçayı göstereceğim. Kaç ip gittiğini anlatacağım. Şimdi hanımlar ördüğümüz parça sarı. Bir de şöyle göstermek istiyorum. Bu biraz ip kalın, anti-peeling özellikle farklı bir markanın. Bu da farklı bir markanın anti-peeling özellikle. Bu arada hani marka ismi vermek istemiyorum. Çünkü örtülü reklam oluyor. Reklam cezası alabilirim diye. Böyle işte diyorsunuz ya ipin markasını vermediniz. Hani ceza almamak için çok büyük cezalara tabi tutuluyor maalesef. Onun için anti-peeling özellikle ipler böyle bilindik markaları biliyorsunuz zaten. O tarz ipleri alırsanız olur. Koton ipten de olur. Koton pamuk iplerden de olur. Anti-peeling özellikle iplerden olur. Bebek iplerinden olur. Yani zaten battaniyelik tarzı kendinize göre istiyorsanız işte bebek ipleri almanıza gerek yok. Pamuklu ipler var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Yani ayarlayabilirsiniz. Bir sürü markalar var. Yani bu şekilde de bulabilirsiniz. Şimdi bakın size söylediğim ölçülere göre bunu yaptım. Şimdi sayacağım. 1, 2, şimdi şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şunların tam ortasını getireceğim. Evet birazcık fark var. Çok az yani fazla değil ama bir tık kalın olduğu için bu biraz ince olduğu için mesela bu biraz daha büyük düştü. Bu biraz daha hafif yani milim santimlik falan oynama var. Şimdi şu işaretlediğim yerler ne kadar ördüğümüzü göstereceğim. 250 metre uzunluğunda bu ip. Aslında şöyle bir ipucu vereyim. Kar topu baby one diyeyim böyle hemen bu markaya ait bir ip. Şimdi şuradan şöyle ölçtüğümde bakın 22 santim çapında yuvarlak bir şekilde ördü. İkinci ipte zaten bitirmek bilmedi. Çok sıkılmıştım. Bakın şuradan böyle ölçtüğümde bakın 9 santim ördü. Üçüncü ipte bakın üçüncü ipte kaç sıra gitti. Şuradan ölçtüğümde 8 santim ölçtü. Dördüncü ipi zaten böyle yarılarında takmıştım. Dördüncü ipte de bakın ikinci sıra 7. Zaten ipin yarısını yemiş yani. Battaniyenin boyutunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi hemen komple ölçüyorum. Battaniyenin sadece beyaz zemin kısmı 81 santim. Bakın dördüncü ipten 2 sıra gittim. 2 sıra gittim. Yani 80 santime tamamlamış oldum hanımlar. Şimdi bakın örgünün şöyle göstermek istiyorum. Verdiğim eğer sayılarla giderseniz hiçbir şekilde potluk yani hata yapmazsınız. Bakın nasıl dümdüz hiçbir hata bakın fire vermedi. Yamukluk yok. Gayet güzel bir şekilde oldu hanımlar. Şimdi şuradan azıcık bir şey kalmıştı. Şöyle hem örelim hem birazcık da sohbet edelim. Bu arada yani ben bunu
Arabada da ördüm. Arabada saatlerce oturduğum için iyi ki de getirmişim el işimi. Tekirdağ'a gitmiştik. 6 saat yollardaydım. O 6 saatte sadece 3 ve 4. ipin birazını örebildim. Böyle düz devam ediyoruz. Şimdi hanımlar, hangi ilden, hangi ilçeden, hangi ülkeden katıldıysanız yorumlara bekliyorum. Özellikle yabancı ülkelerden çok izleyen takipçilerim var. Onlar için onlar böyle bir kendilerini belli etsin. Hangi ülkeden, hangi şehirden çok merak ediyorum ve onlar için sürekli altyazı eklemeye çalışıyorum ama YouTube çeviri yaparken maalesef hatalı çeviri yaptığı için bazen örnekte zorluk çekiyorsunuz. Şimdi bakın çift ya burası. Şu an ben tek sıradayım. Bakın böyle devam. Bir battım. Önden alıyorum. Şimdi bakın çift, fark ettiniz mi? Çift sırayı örmüşüm. Şu an tekteyim. Şimdi bir batıyorum. Bakın bir bir gidiyorum. Bu şekilde. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Gerçekten sizler yorum yaptıkça kanalım büyüyecek. Böyle devam ediyoruz hanımlar. Bu battaniye benim kızım çok istedi. Ona yaptım. Onun için ilk defa bir şey yapıyor. Aslında yapmıştım da beğenmedi. Bunu çok istedi. Dedim yapayım dedim. Hem de anlatayım dedim. Ama gerçekten çok güzel bir model olacak. Şimdi hanımlar bu sırayı yaptıktan sonra komple etrafını bir güzel sık iğne gitmek zorundasınız. Bakın bu taktik, bu teknik çok önemli. Eğer sık iğne gitmezseniz örneği kurduğunuzda bu trabzanlar böyle geniş geniş aralıklı gözükecek. Olmaması için güzel bir sık iğne mutlaka gidelim. Şimdi ben bunu geleyim böyle bitireyim. Siz de o sırada yorumlarınızı yapın. Beğenilerinizi yapın. Dediğim gibi hangi şehir, hangi ülkelerden katıldıysanız göreyim ve cevap vereceğim sizlere. Bu şekilde battaniyeyi yapın. İşte dediğim gibi dilediğiniz boyuta kadar getirin. 1 metre de olur yani bayağı büyük bir battaniye de yapabilirsiniz yani neden olmasın. Şimdi battaniyeyi güzelce örün bitirin. Zaten bu videoyu durduracaksınız. Birkaç gün bunu örmekle uğraşacaksınız. Ben bir haftamı aldı neredeyse bunu örmek. O şekilde. Şimdi burayı bitirelim. Ondan sonra kenarlarını sık iğne göstereceğim. Şu sık iğneyi şöyle göstereyim hemen. Şimdi ördünüz diyelim. Normal. Şuradan başlayalım. Şöyle göstereyim. Sık iğne dediğimde şu. Bütün battaniyenin komple çevresine sık iğne mutlaka gidin hanımlar. Bu sık iğnenin üzerine yeşil yaprak kısmını kuracağız. Ondan sonra yaprağı, gül ya da çiçek kuracağız. Zaten hem gülü hem küpe çiçeğini anlatacağım. Bakın. Bu şekilde kuruyorsunuz hanımlar. Sık iğne komple gideceksiniz. Ben şimdi bitirip geliyorum. Şimdi hanımlar bakın komple çevresine 2 kere sık iğne gittim. Bir kere gittim sonra ikinciye gideyim dedim güzelce battaniye kenarları toplansın diye. Çok güzel bir şekilde toparladım. Şimdi yeşil olan bölmeye geçiyoruz. Şimdi size hem küpe çiçeğini göstereceğim hem gülü göstereceğim ama en önce küpe çiçeğini göstereceğim. Onu yapmadan önce yeşil olan zeminini anlatacağım. Kaç ip gittiğini, pardon burada da reklam var, örtülü reklam oluyormuş. Kaç ip gittiğini anlayabilmek için sıfırdan bir ip açıyorum. Şöyle başlayalım. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Şuradan bu önden aldığımız yerden başlayalım. İpi takalım. Şimdi komple çevresini şimdi böyle kilitledik. Sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5.
boşluğa sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Bu şekilde komple çevresini gidiyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 5 sayacaksınız. Eşit bir şekilde düşecek. 3 4 5 1 2 3 4 5. Evet, biraz yavaş gidecek ama yapacak bir şey yok. Sayarak gideceğiz. Evet. Battaniyenin komple çevresini bu teknikle gidelim. Bakın kasmasın, dikkat edin. Örneğin kasmasına. Eğer kasarsa 5 atlamada 4 yapabilirsiniz. Ya da zinciri 6 yapıp da yeşil zemini kurabilirsiniz. Ama 5 gayet iyi kasmadı. Hiçbir şekilde şöyle bir bakayım. Evet. Gayet de güzel oldu. Şimdi komple çevresine gidip gelelim. Şimdi hanımlar bakın burada 2 tane zincir arttı. Onun için 5 değil de 6 tane atlayacağım. Ama bunu böyle arada bir, hani şu şekilde göstereceğim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 bunu atladım. Şimdi 1 2 3 4 5 yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 burayı 5 atladım. Tekrar 1 2 3 4 5. Şimdi 1 2 3 4 5 6 burayı da 6 atladım. Bakın bu şekilde dengeliyoruz hanımlar. 2 4 5. Şimdi 2 3 4 5. Şimdi sayıyoruz. 1 2 3 4 5. Evet, tam eşit şekilde oldu. Şimdi geldim. Buradaki sık iğnenin tepe noktasından battım. Yakınlaştıralım. Bakın burada geldim. Sık iğnenin birit noktası, tepe noktasına battım. Direkt çıkış yaptım ve 2 zincir çekiyorum. Şimdi komple çevresini şöyle bir göstereyim. Bakın yaptık. Yeşil döndüm. Her yerini böyle göstereyim. Şimdi önce böyle yaprak deseni vermek için bunları doldurmamız lazım. Doldururken de çiçeklerin yuvalarını ayarlamamız lazım. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi hanımlar yeşil olan yapraklarını önce küpe çiçeğini anlatıyorum. Sonra gül için anlatacağım. 2 zincir çektik. Hemen geliyoruz boşluğa. Toplam 8 tane trabzan dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 yaptık. Şimdi 4 tane zincir. 1 2 3 4. Geldik şu boşluğa. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Tel aldım. Şimdi küpe çiçeği için yuva yapıyorum. Bakın şu an anlattığım küpe çiçeğin zeminini gösteriyorum size. Şimdi geldik buraya. Bir trabzan yaptım. Bir zincir. Toplam 6 trabzan yapacağız. Aralarında birer zincir. Bir zincir. 2. Şu an 3. Bir zincir. 4. Bir zincir. 5. Bir zincir. 6. Bir zincir yapmayacağız. 4 tane. 2. 3. 4. 6 tane trabzan yaptıktan sonra 4 zincir yapacağız. Sayalım. 2, 4, 6. Şimdi aynı şekilde ne yapıyoruz? Geldik hemen yanına.
sık iğne yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi buraya toplam 8 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi aynı işlemi tekrarlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi geldik boşluğa, sık iğne, tekrar 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrar ikinci küpe çiçeğin yuvasını hazırlıyorum. Yani bir şeyde 2 tane küpe çiçeği düşüyor hanımlar. Yeter, ideal bence. Fazla sık olmaya gerek yok. Ama eğer yapmak istiyorsanız diyelim şu sık iğneyi kaldırıp iyice sıkı sıkı bir küpe çiçeği de yapabilirsiniz. Ben şimdi o kadar teferruata giremem ama sizler bu örneği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani şu aradaki şeyi kaldırıp diyelim bir yaprak yuva, bir yaprak yuva yapabilirsiniz yani. Şimdi geldik küpe çiçeği için yuvasına. Bir trabzan, bir zincir. Şu an ikinci trabzan, bir zincir. Üçüncü trabzan, bir zincir. Dördüncü trabzan, bir zincir. Beşinci trabzan, bir zincir. Altıncı trabzan, 2, 4, 6. Şimdi 4 tane çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Geldik boşluğa, sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Evet, küpe çiçeği için alt zemini bu şekilde ayarlıyoruz hanımlar. Şimdi hemen küpe çiçeğini anlatmaya başlayayım. Hani bu 6 tane zincir yaptık ya. Bakın bu 8 taneli olan yaprak sayıyoruz. Bu altılı da küpe çiçeğin yuvası. Yeni bir ip açıyorum. Antipilik özellikle. Elimdeki ipler tamamıyla karışık yani. Aynı ip marka almanıza gerek yok. Ama antipilik özellikle olduğu için birbirine yakın zaten dokuları. Şimdi şöyle. Şimdi bu biraz kalın ip olduğu için hemen söyleyeyim. Alize Baby Best'in ipi. Onun için bir tık kalın. Şimdi bakın 6 tane ya burada. Şu birinci trabzanın şöyle bir yakınlaştıralım. Birinci trabzanın birit noktasından girdim. Sonuncu trabzanın birit noktasından bakın şöyle geçirdim. Bakın böyle bir halka yaptım. Şimdi düğüm attım. Biraz şunu uzun yapalım. Çünkü onu saklayacağız. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bakın olduğumuz yerin boşluğu. Burada zaten 6 tane boşluk var. 6 tane trabzan yapmıştık. 6 tane boşluk oluştu. Şimdi şu boşluğa toplam 8 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın 8 tane yarım trabzan yaparak tığımı doldurdum. Şimdi hepsini komple çıktım, kilitledim. Eğer daha büyük yapmak istiyorsanız 10 tane de yapabilirsiniz. Tel aldım. Şimdi geldim hemen şuradaki boşluğa. Aynı şekilde 8 tane devam yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tel aldım, direkt çıktım. Şimdi geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın şu an üçüncüyü yaptım.
Şimdi dördüncüye geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Direkt çıkış yaptım. Şimdi son 2 tane kaldı. Eyvah, şu müzik çok geliyor mu acaba sesi? 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Kilitledim. Şimdi bakın geldik. Şimdi geldik. Bakın son 6. yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tel aldım, çıktım. Ya şu müzik sesi inşallah telif attırmaz videoya. Şimdi geldik, bakın. Şuradan tepe noktasından birleştirdim. Kilitledim, bir zincir çektim. Ben videoyu durdurmak. Şimdi bakın birleştirdik. Sonunda müzik bitti. Ay. Şimdi hanımlar, boşluğa bir sık iğne, bu tomurcuğun şuradaki tepesine de sık iğne. Şimdi boşluğa yapıyoruz. Bir de tomurcuğun buradaki tepesine sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde önce bir sık iğne gidelim. Geldik şuradaki boşluğa. Evet, boşluğa geldik. Şimdi sık iğne. Buraya da sık iğne. Ve geldik. Bakın ilk yaptığım sık iğnenin birit noktasına batıyorum. Çıkış yaptım. Şimdi 2 zincir çektim. Şimdi tel aldım. Yalancı trabzan yapacağız. Şimdi ilk birinci, bakın, sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. Tel aldım, çıkış yaptım. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Hemen boşluğa, bakın. Buradaki boşluğa batıyorum. Sık iğne yaptım. Şimdi tel aldım. Hemen yanındaki, bakın şuradaki birit noktasına. Acaba neden bu bulanıklaşıyor ya? Üf. Darlandım. Boğaldım. Biz Karadenizler öyle derler. Şimdi tel aldım. Şuradan böyle 1 2 3 4 zincir. Şimdi boşluktan sık iğne yapıyorum. Böyle minik minik bir bit diyorlar buna. Tel aldım. 1 2 3 4. Bu şekilde komple çevresine gidiyoruz. Dilerseniz bunu sık iğne de yapabilirsiniz. Yalancı trabzan yerine. Hani böyle gösterişli güzel bir çiçek olsun diye bu tekniği uyguladım. Hani şu yalancı trabzan yerine sık iğne de yapabilirsiniz. Olur yani. Aynı yere batmışım.
Şimdi böyle 1 2 3 4. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç ve dört. Boşluğa batıyorum. Evet, bakın geldik başladığımız noktaya. Hemen şuraya batıyorum, çıkış yapıp ve bitiriyorum. Bu şekilde küpe çiçeğini yapmış oluyoruz. Bu videoyu işte tekrar bir tane daha göstermeme gerek yok. Şimdi bundan sonrasını gülü göstereceğim. Şu ipi kaçtı. Bakın. Şuradaki bakın böyle. Diğerinde bakın buraya yapacağım. Biraz aralarını geniş yaptım ki fazla sıkı olsun istemedim. Ama dediğim gibi siz yaprak işte küpe çiçeğin zemini, yaprak küpe çiçeği zemini de yapabilirsiniz. Yaprak ya bayağı bir çiçek olacağı için hani gözüm yemedi fazla çiçek yapmak. Onun için hani biraz çiçek sayısını azaltmak istedim. Şimdi gül yapımını önce zeminini sonra gülünü göstereceğim. Dediğim gibi dilediğiniz gibi bunu ayarlayabilirsiniz. Ben normalde bu battaniyeyi küpe çiçeğiyle süsleyeceğim. Bakın buraya küpe çiçeği olacak. Yani her 1 2 3 sırada bir küpe çiçeği, ama sizler dilerseniz hani bir sırada bir küpe çiçeği yapabilirsiniz. Yani şöyle biraz da büyük oldu. Yani bu şekilde ayrı. Sonra da bu ipi kesin, güzelce saklayın, temizleyin. Böyle hanımlar. Şimdi biraz yapacağım. Ondan sonra kırmızı gül için anlatmaya başlayacağım. Şimdi hanımlar bakın, gülleri bu şekilde yapacağız ama önce zeminini hazırlayacağız. Aynı küpe çiçeğinde yaptığımız gibi ayarlayacağız. Herhangi bir noktadan başlayacaksınız. 2 4 6 8. Bu sefer 8 değil de 10 tane yapacağız gül için. 2 4 6 8 9 ve 10. Şimdi bakın 10 tane yapıp şuradan bakın tam bu şeyin ortasından böyle geldiniz. Bu şekilde battık. 1 2 zincir çekiyoruz. Tekrar batıyorum. Çünkü gül için yuva yaptım. Şimdi geldim. Hemen buraya atlıyorum. 10 tane yapıyorum hanımlar. Şimdi burada yaptım ama sökmediğim için bu çiçekler biraz oynuyor. Onun için böyle yapmak zorunda kaldım. 10 tane trabzan yapıyoruz. 2 4 6 7 8 9 10. Şimdi geldik. Tel aldık. Buraya batıyorum. Çıktım. 1 2 zincir tel aldım.
Gülün yuvasını ayarladım. Tekrar şimdi buraya 10 tane trabzan yapıyorum. Bakın örnek kasmaması lazım. Şu deseni gittiğinizde gerilmeyecek. Eğer gerilirse bu 10 yerine 11-12 tane trabzan yapın hanımlar. Şimdi tel aldım. Geldim 1 2 batıyorum. 2 zincir. Şimdi tekrar batıyorum. Şimdi geldim boşluğa. Bu şekilde gülün zeminini hazırlıyoruz. Şimdi daha göstermeme gerek yok. Buradaki yeri anladınız. Şimdi küpe çiçeğini de daha sıkı yapmanız için göstereceğim ve daha küçük düşüreceğiz onu. Üçüncü şekli küpe çiçeğini de göstereceğim. Şimdi hanımlar, küçük eğer gül istiyorsanız 16 tane zincir çekebilirsiniz. Eğer daha büyük güller istiyorsanız 20 tane 25 tane zincir çekebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Bakın küçükleri bu şekilde oldu. Şimdi biz 20 tane çekelim. Aradaki farkı da birlikte görmüş oluruz. Şimdi hemen bakın, bu yuva yaptık ya buraya. Oraya ipi taktık. Şimdi bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane çektim. Daha büyük isterseniz 21 22 yani 25 istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bak, bunu 16 zincirle yaptım. Bunu da şimdi ilk defa sizle birlikte 20 zincirle yapıyorum. Şimdi 2 zincir atlayıp hemen üçüncüye toplam 3 tane, her zincirin içine üçer üçer trabzan ekliyorum. Her zincire bakın, boşluklarına 3 ekliyoruz. Ya, tamamen siz istediğiniz gibi bunları ayarlayabilirsiniz. Sadece tekniği öğrenmeniz gerekli. Tekniği öğrendikten sonra sayısını, küçüklüğünü, büyüklüğünü kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi mesela bu gülü bitirdikten sonra küpe çiçeğinin minyatür halini çalışacağım. Hangisi güzel olursa zaten battaniyeye onu ben uygulayacağım. Kızım hangisini beğenirse onu süsleyeceğiz. Mesela 30 tane zincir çekip büyük büyük gül düşürebilirsiniz. Biraz zaman alıyor bunları doldurmak. Vallahi hangisi gözünüzü yıldırmazsa onu yapın bence. Bayağı bir sürecek bu çiçekleri yapmak. Bu gülü doldurmak sıkıntı değil de bunu sararken eşit bir şekilde
yapmanız lazım. Baya bir zorlanacağız bunu birlikte yaparken. Onun için küpe çiçeğini tercih ettim ben. Bir de küpe çiçeği yuvarlak formda olduğu için hani arkalı önlü gözükmeyecek, ama bu gül hani taban kısmı arka tarafa baktığı için arkası pek güzel gözükmeyecek diye düşünüyorum. Ama gene de güzel olur, neden olmasın. Böyle. Evet. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Bakın doldurdum. Aynı noktaya batıyorum. İpi aşağıya indirdim. Şimdi bakın gül için döndürüyorum bu şekilde. Kaydırmadan güzelce yaptık. Şimdi bence siz iğne kullanın. Tığ ile yapılıyor aslında, ama sağlam olması için şunu böyle alacaksınız. Bakın. Nasıl diyeyim? Böyle diplerinden geçtiğinden emin olun. Şimdi daha iyi anlamanız için böyle göstermek zorundayım. Bakın. Böyle emin olun. Şunu şuradan bunu iğneyle yaparsa işte bakın olmadı. Bence biz bunu iğneyle yapalım, daha iyi olur. Çünkü tığ ile olmayacak. Normalde tığ ile anlatıyorlar ama bence hiç sağlıklı değil, sağlam da olmuyor. Bana iğne verir misin o mavi kutudan? Şunu şöyle bir çıkartalım. Siz iğne yapın hanımlar. Sakın tığ ile yapmayın, çünkü eşit bir şekilde düşmüyor. Kalın iğne getir bana kutuyu. Zorlamaya gerek yok. İğne en sağlıklısı. Dikmek yani. Şöyle kalın iğne. Benim iğnelerim nerede? Şu olsun. Şimdi hanımlar, bunu böyle güzelce eşit şekilde yuvarlıyorsunuz. Dikin böyle güzelce. En güzeli bence dikmek. Hiç yalandan yere tığ ile eziyet çekmeye gerek yok. Gülleri yapıp en sonunda dikiş yapabilirsiniz. Öyle daha pratik olur. Dilerseniz. Evet. Bakın. Bu şekilde işte bakın burayı. Böyle hanımlar dikiyorsunuz. Gülü. Bakın aradaki fark bayağı bir var yani. Bu daha küçük, bu daha büyük. Şimdi küçük minyatür. Bu şimdi küpe çiçeğim biraz büyük oldu. Yani ben bilakis büyük yaptım zaten. Şimdi daha küçük yapmak için önce zemininin şimdi burada büyük olduğu için aradaki genişliği, mesafeyi açtım. Şimdi daha küçük yapmanız için hemen şuradan zemin tekrar gösteriyorum. Hani anlattım ya size şey yapın diye. Yaprak zemin. Şimdi onu göstereceğim size. Şu aklınız karışmasın. Şimdi 8 taneydi. 8 tane trabzan yapıyoruz. Ama dilerseniz 10 tane de yapabilirsiniz. Bence 10 tane yapalım. Çünkü arada biz örnek koymuyoruz. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 tane yeterli olacaktır. Şimdi 1-2 zincir çekmek zorundayız. Çünkü küpe çiçeğini buraya yerleştireceğiz. Şimdi
Trabzan, bir zincir, trabzan, bir zincir, aynı teknik. Trabzan, bir zincir. Kaç tane oldu? 4 tane. Trabzan, bir zincir. Şu an 5 tane. Trabzan. Şimdi bu sefer 2 zincir çekiyoruz. 2, 4, 6. Şimdi hemen geldik. Buraya 10 tane trabzan yapmaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne yapmıştık? 2 zincir çektik. Tel aldım. Şimdi trabzan, bir zincir, trabzan, bir zincir, trabzan, bir zincir. 6 tane yapıyoruz. Bakalım 2, 4, 6. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve yaprağı yapıyorum. Şimdi göstermeme gerek yok. Anladınız. 10 trabzan, 6 trabzan. Şimdi aynı teknik ile tekrar bakın. Bu 6 tane trabzanın birit noktasından geldim. Şu telefon niye böyle kaymış ya? Şuradan taktım. Tamam mı? Aynı teknik, bakın geldik. Şu arkadan, şu sonuncu trabzanın birit noktasından geldim. Şimdi ipimi alıyorum. Düğüm yaptım. Hemen dibinden tomurcuk yapmaya başlıyoruz. Bakın aynı teknik bu sefer ama minyatürünü çalışacağız. Toplam 6 tane trabzan yapıyoruz. Yarım trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çıkış yaptım, kilitledim. Hemen geldim diğer boşluğa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kilitledim. Toplam 6 tane olacak zaten. Şu an bakın üçüncü. Normalde 8 taneydi. Biz 6'ya düşürdük, küçülttük. Diyelim daha küçük istiyorsanız 5 tane yapın, 4 tane yapın. Yani tamamıyla ölçüsü size kalmış hanımlar. Yani tekniği öğrendikten sonra sayıyı ister artırarak büyütebilirsiniz, isterseniz eksilterek de küçültebilirsiniz. Teknik bu yani. 6 tane öbeği olacak, diyelim kutucuğu olacak. Şu saydığımız var ya, şunlar. 1, 2. Eğer 4 tane yaparsam daha küçük bir çiçek düşecek. Yani tamamıyla bu şekilde örneği kurmuş oluyoruz hanımlar. Ve bu çiçeği de yani kendim tasarladım, sayısı falan her şeyi. Baya bir zorlandım bunu nasıl tam net güzel yüz yuvarlak düşürebilirim diye. Yuvarlak zemine, yeşil zemini oturtmam lazımdı. Hep bir boşluk kalıyordu. Bir türlü yani 1,5-2 saat neredeyse uğraştım. Yapamamıştım. Ama en sonunda çok şükür, Allah şükürler olsun, yaptım. 2, 4, 6 çektim. Şimdi sayalım, bakın kaç tane olacak. 2, 4, 6. Zaten bakın buraya yaptım. Hemen bakın dibini yaptım. Şimdi geldik. Bir daha sayalım, pardon. 2, 4, 6. Evet. Her zaman sayın eşit düşsün. Bazen yanlışlıkla olabiliyor. Geldik, birleştirdik. Şimdi ne yapmıştık? Zincir sık iğne yapmıştık. Bir bakın böyle geldik. Buralara bir boşluk, bir tepe sık iğne yapmıştık. Aynı şekilde de bunda da yapıyoruz. Aynı teknik. Şimdi bu sefer birbirini giderken
Sık iğne tekniği göstereceğim. Küçük düşsün diye. Kendiniz modeli yaparken yorum katın, korkmayın sökmekten. Yani ben defalarca söktüm, yaptım, söktüm, yaptım, olmadı. Yani saatlerce uğraştım. Yapacak bir şey yok. Yani model böyle tasarlanıyor, böyle ortaya çıkıyor sayılar falan. Şimdi geldik, bakın birleştirdim. Şimdi bir zincir çektim. Ne dedim? Şimdi tekrardan, şimdi sık iğne, bu sefer 1 2 3 zincir. Hemen geliyorum, bu sık iğnenin ortasına batıp çıkıyorum. Şimdi tekrar sık iğne, 1 2 3 zincir, ortasına batıyorum, çıkıyorum. Bu şekilde ikinci minik küpe çiçeğini tasarlayabilirsiniz hanımlar. Tamamen artık sizin zevkinize kalmış. İster büyütün, daha da büyük yapabilirsiniz, daha da küçük yapabilirsiniz. Şunu şöyle döndüreyim. O zaman tığı da döndürmem lazım. Ay. Biraz yoruldum çünkü sabahtan beri bu videoyu çekmeye, bitirmeye gayret ediyorum. Çünkü video çekip battaniyenin çekimlerini yapmam lazım. Fotoğraflarını. Bakalım bunlar bayağı bir elimi oyalayacak, bu çiçekleri yapmak. İnşallah Cuma'ya kadar bitiririm de yayınlarım diye düşünüyorum. Evet hanımlar, videonun sonuna doğru geliyoruz. Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi hangi ülkeden, hangi şehirden katıldıysanız yazın. İnşallah umduğunuz gibi bu videoyu bulmuşsunuzdur. Yani bayağı bir zorlandım bu çiçekleri yaparken. Battaniye örmek sıkıntı değil de şu çiçekleri yapmak, tasarlamak bayağı bir yorucu oldu. Bir de hani rahatsızdım. Yeni yeni toparlanmaya başladım. Yani aslında biraz acele ettim anlatmakta. Çünkü herkes yapıp anlatmadan önce dedim ben mutlaka yapıp anlatmam lazım. Sonra telif melif mevzuları var. Onun için onlar. Bakın bu şekilde de küçük minik küpe çiçeğini de tasarlamış olduk. Bu ipleri güzelce saklarsınız. Göstermeme gerek yok. Şimdi bakın hanımlar. Dilerseniz kıyaslayalım. Bakın aradaki fark. Şimdi belki telefonda anlaşılmıyor ama şöyle göstereyim. Bayağı bir fark var ya. Var. Şimdi ben bu elim... Şimdi hanımlar battaniyeye çiçekleri ekledikten sonra bu içleri pek hoşuma gitmemişti. İçine tomurcuk yaptım. Şimdi hemen size göstereyim nasıl yaptığımı. Böyle içini açın. Çok basit. Şu yeşilden böyle tel alın. Hatta 2 tane de alabilirsiniz şöyle. Düğüm atın. Bu ip kalsın böyle. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tel aldık. 1, 2, 3. Üçüncü zincire batıyoruz. Şimdi yarım çıkıyoruz. Toplam aynı noktaya, aynı zincir içinde toplam 10 tane yarım trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yaptıktan sonra tel aldım, direkt çıktım, 2 zincir çekiyorum ve bu kadar. Şimdi böyle ipi azıcık uzun kesiyoruz. Şu iple burayı böyle 2-3 kere bağlıyoruz. Zaten çabuk bitiyor bu işlem.
Bakın bu şekilde tomurcuğunu yapmış olduk hanımlar. Bakın bir dolu hali, bir de bakın boş hali, yani kötü oluyor. Bu şekilde hanımlar battaniyeyi bitirdik. Çok güzel bir battaniye modeli oldu. Bu içindeki tomurcu yaptıktan sonra birbirini tamamladı. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Takip etmeyi de unutmayın. Bildirimleri açın. Eski videoları da yavaş yavaş yükleyeceğim. Biraz rahatsızlık geçirdiğim için ondan kaynaklı biraz geç kaldım. Battaniyeyi de böyle bayağı önce başlamıştım örmeye. Yavaş yavaş elimden geldiğince bitirmeye çalıştım. Bu şekilde hanımlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdi herkese kolay gelsin.